En başından başlayıp bölüm bölüm sizlerle beraber bir modeli hayata geçirirken gerçekten böyle miymiş diyeceğimiz bir sürece gireceğiz. Bu ilk modeli hayata geçirdikten sonra vay be diyeceğiz. Çünkü bütün aşamaları, tüm detayları beraberce işliyoruz. Sizler bu bilgilerden faydalanırken sizin dışınızda dışarıda kanalımızdan haberi olmayan bir sürü insan var. Herkes bundan faydalansın. Biliyorsunuz ki her şey paylaştıkça güzelleşir. Ben sizleri seviyorum. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Özellikle de dikiş gruplarına gönderin. En son kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle devam ettik mi? Şimdi geldik şuradan şöyle. Evet. Ne yaptık biliyor musunuz? Alt tarafı temiz yaptık. Üst taraftan işi bitirdik. Alt taraf temiz kalmış oldu. Kameraman yine slogan istiyor. Ama daha işi bitirmedik dedim. İşi bitirelim. Ondan sonra şimdi buna şurayı bir bitirelim. Şöyle kesimleri yapalım. Daha bunların işte overlocklarıydı bilmem neydi. Kesimler bitecek. Ondan sonra artık temizlemeye geçirilecek. Bu kadar da şöyle alabiliriz. Çok da fazla böyle illa şu kalıbı böyle takip etmenize gerek yok. Sonuçta siz bunu yaptınız. Neyi nereden kestiğinizi biliyorsunuz. Ben de şu anda böyle illa bunu böyle şekillese buna gerek yok. Yola devam yani. Dümdüz yola devam. Şöyle devam ediyorum. Bakın burada yine kalıbı takip etmiyorum. Burada yine kalıbı takip etmiyorum ama dönüşü takip edeceğim. Niye? Burası çünkü yan ve çapraz olduğu için biliyorum buranın biraz uzun olması bizim de hoşumuza gidecek. Çapraz, arka çapraz olduğu için. Biraz orayı işte birkaç santim uzun bırakıyorum ama şu anda şeyi takip ediyorum ama. Dönüşü takip etmek zorundayım. Evet, gayet güzel. Şimdi etek ucunda greni nerede bırakacaksın hocam? Bir santim buradan da şu iğneleri alabilirsin Ahmet. Şunu çevirelim ya, şu masamızı değerlendirelim. Şu güzelliği kullanalım yani masamızda. Kaldır iğne taslarını. Ben bunu bu masayı sırf bunun için yaptım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu masayı sırf bunu kullanabilmek için yaptırdım. Yani şöyle koyduğum zaman eteği, evet ya rahat kesmem lazım. Bir tarafını yani masanın şekli etek kesiminde benim. Öyle oradan baktığınızda bir taraf kare. 3 taraf kare, bir taraf oval. Etek kesimiyle aynıdır. Sadece gren olayında düzgün durmasını istiyorum. Hiçbir şekilde her şeyin iyi hesaplanmış olması lazım. Ha bunlar çok basit şeyler, çok ufak. Ve ben bu ufak şeylere de dikkat ettiğim zaman alışıyorum da. Hem işimi yaptığım zaman, işte karşıma aldığım zaman siz de göreceksiniz bunu. Eteğin duruşunu, o havası var ya. İşte ya bu kadar mı? Nasıl güzeliz ama kelimesinin. İşte orada göreceğiz. Şimdi biz bunu şöyle arkadaşlar, isterseniz şöyle devam edelim. Hızlıca devam edelim. Biraz da titiz davranıyorum. Yani şuradan aldım. Hatta en son taşsa bile üst manken üzerinde bile kesebiliriz bunları. Hiç sorun değil. O hazır, bu hazır, her şey hazır. Şimdi tamam. Şu iğneleri bunun üstüne bırakabiliriz bunu. Aksamayalım diye artık işleri bitireceğiz. Bu arka etek hazır. Böyle böyle göreceğiz neler yaptığımızı. Gayet yeterli. Hemen katlıyorum. Katlıyorum. Katla. Tamam. Kalıbıyla beraber koyduk kenara. Ha bu 10 kat da olabilirdi. Böyle de olabilir. Aynı mantık. Görüyor musunuz? Bu hazır. Tamam. Hemen şunu işlemini bekliyor. Bir sonraki işlemini bekliyor. Bir sonraki işlemde işte etek ucu, overlockları temizleme, paça telası. Bilmem ne bunlar yapılacak. Şimdi bunu alalım. Hatta şunları kalsın. Belki bedende değerlendireceğiz bunları. Ne kaldı? Tarlatanı yaptık. Kol kaldı. Kol kalıbı burada, kol kalıbı. Hemen görelim şurada. Şimdi kol kalıbı ile alakalı çizimler yapacağız. Aynı mantık ama bu sefer biraz daha farklı gideceğiz. Bu bizim işimize geliyor mu? Şimdi biz burada bir şey çalıştık. Değil mi efendim? Şimdi biz burada bir şey çalıştık. Şimdi bunun da faydası bu. Yaptığımız ürünün nasıl durduğunu görmek istiyoruz. Yani bu hoşumuza gitti mi? Biraz daha şuradan enlenmesi lazım mı? Yani ilk takip ettiğimiz yol iyi mi? Bakın bir şey görüyorum. Ben çok iyi görüyorum şu anda. Bakın şu mesafe gayet dolduracaktır. Kol bunu dolduracaktır. Buraya üst tarafa ek bile yapmanıza gerek yok şuraya. Bu kol buradan dolduğu zaman bu bunu verecektir zaten. Zaten o öyle kalacaktır. Bir DuPont da biraz sert olduğu için şimdi bir şeyler daha konuşacağız. Çok önemli. Şimdi ben bunu burada yaptım. Bu şekilde bana uygunsa aynı kalıbın ölçüsünü 4 santim yukarı, 4 santim aşağı, 2 santim oval sisteminde ne yapıyorum? Kol kalıbın başından yukarıya 10 santim veriyorum. Aynen bu kalıpta yaptığım gibi ve çift kol çalışıyorum. Ama şimdi biz önce niye eteği kestik? Burada şu
sistemde kumaşı tamamen arttırabilmek için. Şimdi biz tam anlamıyla bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bir de burada astarlık mat satenimiz var. İstersek bunu kullanırız, istersek bunu kullanırız. Ama kolla ile alakalı konuşmamız gereken çok önemli konular var. Buyurun. Değerli arkadaşlar, şimdi buradaki dantel uygulaması farklı. Biz biraz daha farklı uygulama yapacağız. Biz tamamen kaplama üzerine gideceğiz. Yani dantelle kolu tamamen kaplayacağız. İşi orada bitireceğiz. Şekil çıkacak. Tek seferde çıkacak. Ama burada motif olarak yerleştirilmiş. Bu da onun seçeneği. Ama DuPont'tan kol yaparsanız da ya bu müşteri bunu nasıl kullanacak arkadaş? Nasıl kullanacak? Nasıl çözülecek bu iş? Çözülebilir mi? Çözülebilir. Daha önce denedim, kullandım, uyguladım. Çok faydasını gördüğüm, hatta giyimde çok rahat edilen, likrası olmayan kumaştan ben kol çıkartabildim likralı olarak. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi elimde şöyle mantığını tam şöyle verin bana, ver. Şöyle ters çevirelim. Evet. Mantığı şimdi size anlatacağım. Deneyin. Özgürsünüz. Uygulayabilirsiniz. Uygulamayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şu anda görevimi en iyi şekilde icra etmek istiyorum. Diyelim ki elimde kol kalıbım var. Değerli arkadaşlar, burada kol kalıbım var. Kollarda likra, ben şahsi görüşüm likra şart. Likra şart. Likrasız kol müşterimi rahatsız eder. Ben müşterimin asla yani onu giydiği zaman var ya, gerçek anlamda tam belli başlı yerler sert olacak ama kolumun yumuşak olmasını istiyorum. Yani kol bu. Değil mi? Yani yukarı aşağı oynayacak, oraya oynayacak, buraya oynayacak. Bir şey ondan sonra ben aynı kumaşın renginde diyelim ki şimdi bu DuPont. Aynı renkte likralı da bulamıyorum. Kolda çiğ çalışılmış işte modeldeki gibi. Ben bunu nasıl uygulayacağım? İşte kol farklı renk olacak, etek farklı renk olacak. Efendim nasıl yapacağız yani bunu? Bulamıyorsun da aynı tonunu. Fabrikalar farklı. İşte likralı, asetatın fabrikası farklı. Elimde de DuPont var. Şimdi bu DuPont'un renk kartelasıyla onların renk kartelası tutmuyor. Şimdi biz de ne yapıyoruz burada? Şimdi ben bunu böyle kullanırsam, değerli arkadaşlar yaklaşın bana. Ben bu kol kalıbını böyle kullanırsam bakın hiç esnemez. Çok serttir. Böyle olmaz. Şimdi bu boyu kumaşın. Bir de şöyle hemen enine kullanalım. Böyle kullanırsam da bu sefer yine esnemiyor. Ama biz bunu nasıl kullanıyoruz? Verevine kullanıyoruz. Kumaşın çaprazına. Yani şu köşesine. Köşesine kullandığımız zaman da bize verdiği likra budur. Hemen gösteriyorum elimle. Bakın. Bunu verir. Bakın. Hemen esnemeye başladı. Tamam, bu kumaş bu şekilde bakın kullanılabilir. Deneyin. Hatta değerlendirme konuşması da yapabilirsiniz. Hatta yorumlar da yapabilirsiniz bununla alakalı. Deneyin. Ama bu kol yapılırken, dikilirken, uygulanırken arkadaşlar bazen ısı, bazen de iğnelemeyi sağlam yapmamız gerekiyor. Yoksa şekil kayıyor, verevine olduğu için dengesizleşiyor. Biz de ne yapıyoruz? Tam ortayı tutuyoruz ve biz bunu buradan artık kaldırmıyoruz. İğnelemesini yapıyoruz, sağlam çıkartıyoruz yani. Bu önce iğnelemeyi sağlıklı yaptıktan sonra yavaş hareket ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani dikkat ediyoruz kolda. Kolda niye? Bir taraf uzun bir taraf kısa olmasın diye. Şimdi ben şu anda bunu başlatmadan önce burada kalsın bu. Bakalım ne yapacağız? Ne çıkartacağız? Manken üstünden ne çıkacak karşımıza? Bunların hepsini göreceğiz. Sonra bunları kumaşı döktükten sonra parçala, böl, en son topla mantığıyla o kadar huzurlu gideceğiz ki, o kadar bilinçli gideceğiz ki, bu parça buranın, evet bu parça buranın, bu yaka buranın, böyle bir bakacaksınız ki her şey işimiz gibi çok güzel ilerlemiş olacak. Şimdi kalıpları yavaş yavaş alalım. Buradan öncelikle şu tarlatan kalıbını bir kenara koyalım. Yaka kalıbıydı, kol kalıbıydı, her şeyi çıkartacağız artık. Yavaş yavaş dökülüyor. Yani uygulamaya gidiyoruz. Şimdi ben bunların hepsini değerli arkadaşlar, şimdi buradan başlıyorum çıkartmaya. Hepsini çıkartacağım. Kalem alayım hemen. Bir tane kalem alacağım. Şuraya ön diye yazmamız gerekiyor. Yaka, yani ürün inşallah o kadar güzel olacak ki. O kadar düzgün olacak ki. Hemen şuraya yakaya, şuraya ön. Bunu da almış olduk. Hemen parçaları tek tek, değerli parçaları hemen elimle koyuyorum. Şurada dursun bakalım. Ne yapacağız? Bu da tamam. Şimdi gelelim kuşaklara.
Kuşaklardan bir tanesi bize kalıp için yeterli arkadaşlar. Ve bunun açık halini alacağız, sonra katlayacağız. Nasıl yapacağız? Yani biz kuşağımız o kadar düzgün olacak ki asla kumaş altından bir şişme yapmaması gerekiyor. Buna da dikkat edeceğiz. Bakalım kuşağımızın ortasından. Şimdi şunları alabiliriz. Biraz da etli yapacağız. Geniş yapacağız yani bunu. Hemen şu kuşağı da koyarken bakın ben hiçbir şekilde asla bir şey kaybetmiyoruz. Her şey hakkıyla yapılacak. Yani hiçbir şekilde bilgi kaçırılmıyor. Yani bir gözünüzden bir şey kaçmıyor. Bilgi değil. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Şimdi bunu da yazabiliriz. Kalemi alayım. Şimdi bu ön, yaka belli. Şimdi bunu da buraya koyalım. Kuşak diyelim mesela. Bu şey önemli değil. Şuraya. Hatta bunu da yazabiliriz. Tabii ki yaka. Yaka hakim. Tamam. Bunu da buraya yazabiliriz. Burada dursun. Bakalım. Şurada işte bu bize sorun yapacak. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu bozulacak ya. Demeyin ha hocam bozdunuz falan. Böyle değil. Ben bunu bilerek bıraktım. Ders ilerlesin diye. Tam böyle bir şey olmasın lütfen. Ders ilerlesin diye. Yani ileriki derslerde konuşacağım. Bununla alakalı ve bunları nasıl düzeltirizle alakalı önemli bir konuşma yapacağız. Çok önemli bir nokta. Yani bedenlerde çok önemli. Hayati önem taşıyor. Şimdi ben de bunu böyle olmasın lütfen. Size güveniyorum. Şimdi ben bunu bilerek bıraktım. Orası biraz potluk yapacak. Sonrasında ileriki de modellerde düzelteceğiz ve bunu bakın arkadaşlar manken üzerinde konuşacağız. Bakın bu böyle oldu. Bakın biz buna eğer dikkat etseydik böyle olurdu. Burayı böyle yapsaydık bakın böyle bu sorunu çözerdik gibisinden güzel bir muhabbet olacak zamanı geldiğinde. Şimdi bunları artık yavaş yavaş topluyoruz. Ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Gerçek anlamda kolaydır. Yani lütfen yorumlarınızı yazın. Kolaylığıyla alakalı, fikriyle alakalı, kalıp çıkartma fikriyle alakalı. Şimdi en önemli nokta işte müşterimizin göğsü büyük, göğsü küçük. Arkadaşlar konuşacağız. Daha o şeye gelmedik. En son o provalarda konuşacağız. Şurası arkadaşlar. Şöyle hemen bir kalem alayım. Şurası ön. Bu ön parça. Şöyle. Bu ön kapalı yere gelecek. Yani kumaşın kapalı alanına gelecek. 3'ü 4'ü getireceğiz şimdi. Hemen şuraya geçiyorum. Şimdi siz bunu alıp da mukavvaya çıkartabilirsiniz. Kalıplarınızı sürekli uğraşmak istemiyorsanız ama biliyor musunuz? Size bir şey diyeceğim. Ben satış yaparken her bir müşterime kalıp çıkartıyordum. Her bir müşterime. O kalıpta o kadar iyi hale geldim ki şimdi yani her müşterinize bir kalıp çıkartırsanız siz bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bir sonraki adımda sürekli kalıbın içerisindeki o matematiksel sistemle alakalı bir şey keşfediyorsunuz. Sürekli yenilik keşfediyorsunuz. Kalıbın bir bölümde bir hata çıkıyor mesela. Aa bu buradan mıymış ya deyip işte ilmin sonu yok. İlmin sonu olmadığı için de ne oluyor? Ben her müşterime bir kalıp çıkarttığım zaman elim daha kuvvetli ve daha iyi oluyor. Yani hem ilmim gelişiyor hem elim gelişiyor. Bu sefer kumaşları kullanmayla alakalı, kalıbıyla alakalı yavaş yavaş uzmanlık alanına doğru çıkıyorsunuz. Bu da işimize elbette yarıyor. Şimdi ben burada bu kalıpların hepsini alacağım. Masaya koymadan önce bunları ütüleyeceğim. Düzelteceğim yani. Bu arada arkadaşlar burayı temizleyebiliyoruz. Şu anda çok fazla oynamayı tavsiye etmiyorum. Çünkü yani şu anda daha yeniyiz diye. Birkaç ders sonra görürsünüz. Uçmaya başlarız. Ama biz şu anda eğitim aşamasında olduğumuz için tane tane yumuşak yumuşak gidiyoruz. Şimdi bunu böyle alalım. Burası tamam. Şimdi bunları da şöyle çıkartalım. En uzun. Şimdi bana 4 parça lazım. Neden 4? Her parçadan 4 parça lazım. Neden 4 parça lazım? Şöyle yapıyoruz. En uzun kalıbın hangisi hocam? En uzun kalıbın hangisi hocam? En uzun kalıbım bu.
Ne yapıyorum? Hemen şunu şuraya aldım koydum. En uzun kalıbım bu. Tutuyorum buradan. Şöyle koydum. Şimdi bu defada ben bunu şuradan tutuyorum. Şunu da şuradan tuttum. Şöyle bir sirkeledim. Kumaşım 4 kat oldu. Değil mi? Kumaşım 4 kat oldu. Peki hocam sen kumaşın neresini kullanacaksın? Ön kapamayla alakalı. Önü. Yaklaşın şöyle. Yaklaşın bana lütfen. Hemen şöyle yakından görün. Ben kumaşın bu bölümünü kullanacağım kapalı. 1 numaralı kalıp için. Şöyle göstereyim. Şu ön parçayı ben burada kullanacağım. Bir tane daha var. Şimdi bakın. Şöyle bunu ben koyduğum zaman bunların tam anlamıyla oturması gerekiyor. Böyle. Yaka kalıyor ve kuşak kalıyor. Bunlar için de ekstra bir hesap yapmanız gerekiyor. Mesela şu an bu alan bana yetmedi. Değil mi? Şu an ben burada bu alanın bana yetmediğini hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hemen şunu açacağım. Kalıplarımı tekrardan indiriyorum. Ne kadar lazım bana? Şöyle bir 5 santim 10 santim kadar daha kumaş lazım. Hemen bunu aldım. Çünkü hepsini düzgün şekilde çıkartmak istiyorum ben. Şöyle biraz büyüttükten sonra tekrardan aynı şeye getiriyorum bunu. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Birinci işim bu. İkincisi 1 numaralı kalıbım kapalı olacağı için önü. Bu buraya oturacak mı? Evet. Bakın. Şu anda evet ben buradan bunu alabiliyorum. Buradan da bunu alabiliyorsam eğer tamam. Kumaş boyum oldu. Yani buradan ben hem yakamı temiz alacağım. Her şeyi tek parçadan almam gerekiyor. Ha biraz telada fire veriyoruz. Ama olsun. Hemen şunu şöyle hatta kuşağı da bir göreyim. Kuşağı da en sona bir yerleştireyim. Evet gayet güzel. Kuşağı da biraz daha uzun yapacağım. Kuşakta tela tabii biz daha o konuya gelmedik. Kuşakta telaya ihtiyaç olacak mı? Nasıl durmasını istiyorsun hocam? Bunları hesaplamak gerekiyor. Kumaşta kuşak sisteminde işte telayı istiyor musun? Sert mi dursun? Yumuşak mı dursun? Tamamen size kalmış. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Arkadan da pay bırakacağım. Ve bunları provalı şekilde devam edeceğim. Şimdi makası verin bana. Bakın bu kumaşı komple şu kumaşı buradan hemen alıyorum. Bu benim kalıplarım için bana yeterli olacak kumaş. Bunu aldım kenara koydum. Ha metresini de sormak isterseniz onu da söyleyeyim size. Boy 1.50. Yani bu 70 daha 140 yani 1.50. 1,5 metre kumaş bana kuşağımı, sırtı, yakayı hepsini veriyor. Ama bir şey eksik kapağı vermiyor. Hala kapağı vermiyor. Şimdi ama ben kapağı nereden bir yerden çıkartabilir miyim? Bunu hemen bakıyorum. Acaba şurada bir boşluk yapabilir miyim? Şunu şöyle yapabilir miyim? Böyle yapabilir miyim? Bir bakalım. Şurayı şöyle aldığımız zaman olacak mı? İyice bir düşünelim arkadaşlar. Hızlı karar vermeyelim. Kapağı nereden alabiliriz? Kuşağı iptal edebilir miyiz? Veya şunu şuraya aldığımız zaman sırt kapağını oradan alabilir miyiz? Veya biz bunu şöyle çevirirsek hemen arkadaşlar gördük mü? Yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Sadece düşün. Hareket. Yani bir araştırma içindeyiz. Hemen ben bunu koydum. Kuşağımı da koyarsam acaba ne olur? Kapağımda ince bir şey çıkabilir aradan. Benim de işimi görür. Herkes mutlu olur. Niye böyle oluyor? Neden burada kapağı da hemen hesaplıyorum? Beden boyu etek buradan takılır ortalama. Şimdi çizgimiz burada. Etek ortalama buradan takılacak. Ama biz beden boyunda kalıp aldığımız zaman bu sefer bu kalıp hemen bu kapak fermuarın altına yerleşmiş, hazır olmuş olacak. Bu sefer bizi ekstra uğraştırmayacak. Tabii kapak kalıbı da çıkartmamız gerekiyor. Ama şu anda ilerlesin. En son artık kapak kalıbı çıkartacağız. Şimdi benim burada şöyle bir parçam var. Kol kalıbımda karpuz kol yapmak istiyorum. Ama şuradan da bakın. Bu arada niye ben bunu böyle kullandım? Hemen çok da hızlı konuya gelirim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben verev kol kullandım daha önce. Müşterime de giydirdim. Çok da rahattı. Sadece dikişleri düzgün oturtmak gerekiyor. Ondan sonrası hiç sorun yok yani. Neden böyle koydum kalıbı? Ben burada likrayı kullanmak istiyorum. Ama eğer kol dar olursa likra oldukça boy kısalacak. Aman dikkat. Şimdi verevde bunu kullanıyorsunuz. Diyelim ki kolu da 0 yaptınız. Esneme payı yani orada bir bolluk vermediniz. Kol kastıkça buradan kısalacak. Yani her hareketinde kol yukarıya doğru çıkacak.
Nereden biliyorum bunu? Gel Ahmet. Gel yanıma gel. Şurayı tut böyle. Şurayı şöyle tut elinle. Şuraya dikkat edin. Ben şimdi buraya iğne takacağım. İğne de görünüyor. Şimdi bir tane daha takayım oraya siyah. Test için söylüyorum bunu size. Şuraya iğneyi taktık. Bileğimiz burada. Ahmet'in eli de burada sabit. Burası neresi? Omuz. Şimdi gelin şuraya. Bu verev olduğu için iğneye bakın şimdi. Biraz da uzaktan göster. İğneye bakın. Esnedikçe bakın eğer bu burada sabit olmuş olsaydı kol boyunu böyle düşünün siz. Esnedikçe şöyle tut şurayı Ahmet. Bu kadar yukarıya çıkıyor. Bakın. Ne kadar? Çok yani. 5 santim. Oynar. Ama siz burada kolunuzu bakın illa bunu yapın demiyorum. Siz gider likralı kumaş getirirseniz kafanız rahat eder. Asetat getirirseniz kafanız rahat eder. Diyelim ki biz bunu tonunu bulamadık. Bunu buradan yapacağız. Çok da hep şartlarımızı hep buna bağlamıyoruz. Tamam bırakabilirsin. Hep şartlarımızı buna bağlamıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte biz zaten 1 metrelik ortalama bir kumaş. Buradan da zaten istediğimizi aldık ama biz bununla 1 metre yerine üstüne 30-40 lira 50 lira daha fazla koyup gerçekten kol için olan asetat rahat kumaş veya likralı saten eğer rengi varsa bunu kullanın. Bu yoklukta güzeldir. Yani bu zor durumda güzeldir. Şimdi ben de bunu hemen şuraya alıyorum. Bunu da buraya yerleştirdim. Burada 10 santim daha önceden yaptığımız hesabımız ile alakalı. Yaklaşın şöyle hemen arkadaşlar. 10 santim buradan yükseltiyoruz. Şurası 10 santim. Şurası bakın bunu yapmayacağım. Çünkü birincisinde yaptım. Size orada gösterdim. Ama şu an bunu yapmayacağım. Ben sadece şunu takip edeceğim. Bakın. Şu yol var ya artık buradan sonrası önemli değil. Yani şöyle göstereyim. 25 santim. 25 santim. 12,5. Yani şöyle gittiğimiz zaman şurası. Bir iğne daha alayım. Burayı ölçtüm. Ve sonra burada da kollamam gerektiğini düşündüm bunu. Yani ben bunu kestiğim zaman sevgili arkadaşlar buraya gelip buradan bunu gitmem gerekiyor ki güzellik olsun, hoş dursun. Şimdi ben hemen makasımı alayım. Çok rahat bir sistem. Gerçekten çok rahat bir sistem. Ben kendim de hissediyorum bunu. Bu şu anda bu yaptığımız şey o kadar kolay ve o kadar basit ki. Daha neymiş ya bu? Niye bu kadar? Hiç sıkıntısı yok. Elhamdülillah. Hiç sıkıntı yok ve biz şu anda çok iyi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen aldım burayı. 10 santim fark var. Yani 4 santim yukarı 4 santim aşağı 2 santim dönüş payı. Omuz başından bunu konuşmuştuk. Şöyle devam ediyorum. Biraz da kolu da 1 santim kadar dikiş payını vererek veya müşterimin kolunun ölçüsünü alarak hesaplayabiliriz bunu. Yani müşterimin kolu kalıbımdan 3 santim daha geniştir. Ona göre hesaplarım. Şu kol ağzından şuradan şöyle biraz daha 1,5 santim kadar katlama payını verdim. Ama bu tehlikeli, bilginiz olsun. Bu zor zamanlarda kullanılır ama çok rahat bir kol olur. O kadar rahattır ki sanki giymemiştir onu yani. O kadar hafiftir. Ama şurayı iyi hesaplayın. Biraz daha uzun yapıp bileğini biraz daraltıp ona göre hesap yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle devam edeceğim. Kalıbımız neredeyse hazır. Hemen aldım. Arkadaşlar buradan tam giriyorum. Bakın. Buradan tam giriyorum. Şöyle buraya kadar. Burası tam kolun altına giren yer. Buradan sonrasını ben şöyle dışarıya doğru çıkarak hallediyorum ve bu yolu takip ediyorum. Şimdi tam karşılığının da aynı olması gerekiyorsa daha akıllıca bir tarafını kestim ya. Hani ikinci tarafı aynı kesemeyeceğim. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Şimdi iki tarafı aynı kesemeyeceksem ne yapıyorum? Gelin hemen yaklaşın kardeşinize. Ben bunu buradan tutuyorum. Ortadan katlıyorum. Yatırıyorum. Buradan sonrasını duruyorum. Tabii ki bakın şimdi hemen bir müdahale edeceğim. Bakın buraya kadar gelip duracağım şimdi. Hemen burayı başlattım. Bakın daha profesyonel gidiyorum artık. Daha akıllıca geldim durdum. Tamam. Burası durdum. Buradan sonra da tekrardan açtım. Bu sefer
Hani burası ön ya. Burası arka. Ne dedik? Şöyle arkada yazıyor. Düz yer arkadır. Kavisli yer öndür. Bu sefer ben ne yapıyorum? Hemen giriyorum buradan. Aynı hizada. Bu defa da şöyle burayı, sadece burayı düzeltiyorum. Bakın. Hop. Ben hazırım. Siz de hazırsınız. Her şey hazır. Her şey güzel. Her şey de iyi olacak. Şimdi ben bunu arkadaşlar aslında hiçbir matematiksel hesaba girmek istemiyorum şu anda. Yani daha doğrusu hiçbir uygulamaya girmek istemiyorum. Şimdi ben bunları buraya koyacağım. Kol kalıbımı buraya koydum. Şu malzemeler burada. Etekleri getirin bana açmadan. Katlı şekilde. Bir bakalım ne yaptık, ne yapmadık. Yaka oturdu mu? Her şey tamam mı? Buradan her şeyi çıkartabiliyor muyuz? Şöyle de bir dursun geçici olarak. Sevgili arkadaşlar şöyle bir dursun. Şöyle. Bu arka. Bu büyük olan arka kalıp. Zaten dikiş de var burada, görüyorsunuz. Bu da ön kalıp. Ne kaldı? Astar. Astar. Şurayı bir kaldırın geçici olarak. Şöyle bir alın. Ha, bu arada arka kapağı şeyden de yapabiliriz. Mat satenden de yapabiliriz. Hiç önemli değil. Şöyle şunu koyduk. Şu da kol kalıbımız. Yani sonuç olarak biz böyle bir şey elde etmek istiyoruz. Bunu da buraya koyduk. Değerli arkadaşlarım. Tamam. Her şey düzenli ve tertipli olacak. Böyle olacak yani. Böyle. Evet, bunu da şuraya koyduk. Hatta şuraya koyacağım. Biraz da gözüme hitap etsin değil mi? Biraz da bize zevkli olsun yani çalışma. Şimdi bunu da buraya koyduk. Bunu da getirdik. Buraya koyduk. Wow. Getir bakalım. Bismillah. Bunu da buraya koyduk. Astar kaldı. Astar ile alakalı basit bir usul. Basit bir sistem. Astarlar sabit yapabilirsiniz. Astarla alakalı sorun yok. Bazen tarlatan büyüklüğünden dolayı kasma oluyor ama şimdi ben şu an tarlatanımız da burada. Şimdi astarı keseceğim. Tamam. Bir de tarlatanın üstünde göreceğiz nasıl oturuyor. Şimdi bizim bel çapımız şu anda olmadığı için astarda aslında şu an acele etmememiz gerekiyor. Yani tam olarak bel ne çıkacak onu bilmiyoruz. Ama biz biraz paylı yapacağız bunu. Tedbir amacı. Bakın sonradan büyük çıkarsa hocam bak bozdunuz. Bakın tedbir olarak söylüyorum. Hocam bak bozdunuz ya, astarınızın beli kalıptan daha büyük falan. Lütfen beni idare edin. Böyle olmasın. Size de güveniyorum. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi ben bu astarın şunun beline baz alarak üstüne de bir 5 santim koyarak veya 10 santim koyarak kesimini yapacağım. Ondan sonra artık bakalım ne olacak. Hemen alayım. Hemen şöyle bir ölçelim. Ortalama 70, 69, 70. Ben 70, 72 falan çalışacağım. Arkadaşlar astarda sabitiz. Astarda 3 metre kumaşa ihtiyacımız var. Eni 1,5, boyu 3 olan bir kumaşa ihtiyacımız var. Yani şu elimizdeki gibi. Hemen bunu alıyoruz. Hemen ölçelim şunu Ahmet. Kaç geliyor bu? Hemen 1,5. 3'ten fazla var. Ama hiç önemli değil. Tamam, artanını alacağız. 3. 3 metre kumaşımız var. Böyle hesaplıyoruz. Şimdi biz bunu hemen alalım şöyle. Hemen şöyle alalım. 3 metre kumaşı yatırdık. 1,5'a 1,5 oldu kumaşımız. Burada anlaşalım. Bu modelden bahsediyorum şu anda. Yine de emin olacağım. 1,5 geliyor mu? Yok, biraz bunu ver şimdi bana. Alttakini çek. Biraz daha. Tamam. 1,5'a 1,5 kumaşımız var. Çok uzatmıyoruz. Sevgili arkadaşlar, çok uzatmıyoruz bu konuyu. Hemen şuraya. Bizim şu anda buranın ön olduğunu, buranın da arka olduğunu hesaplarsak mantık şu. Buradan dikiş geldiği zaman, burada bel açıldığı zaman burası öne oturur, burası arkaya ve biz bir şemsiye, elimizde bir şemsiye olur. O da gelir tarlatanın üzerine oturur. Tarlatana şemsiye gibi oturması lazım. Belinde ortalama 75 olması gerekiyor. Alalım mezuroyu. Yaklaşın buraya sevgili arkadaşlar. 75. Peki 75. Bunları güzelce konuştuk. Tamam, bel ölçüsünü aldık. Müşterimizin beline göre astarını açıyoruz. Yani tamam, bu daha provaya hazırlanıyor. Tabii bu parçalar bizde kes, böl, hazırla, sonra topla mantığı olduğu için eğitimle alakalı çok önemli bir şeydir. Bu çok önemlidir. Her şeyi böyle açmak gerekiyor ki sonra toplarken nasıl kaydoluyor biliyor musunuz? Yani çok kusursuz. Kusursuz kaydoluyor. Onu beyin alıyor. Hedefim de o. Şimdi ben diyeyim ki 75 dedik değil mi? 75'e 2'ye böldüğümüz zaman 37,5. 75 37,5 yapıyor. Yani benim şu anda mezuroda 37,5 gibi
bir parçaya ihtiyacım var. Ne yapıyorum bunu? Getiriyorum bunu buraya. Tam yarım daireye devam ediyormuşum gibi böyle bir şekil aldırıyorum. Tam bir daire. Tam bir daire. Hiçbir özelliği yok. Tam bir dairede oturuyor. Peki iğne alayım. Kumaş boyuyla alakalı bizim ön etek boyumuz 135 değil mi? 120 etek yaparsak da bizi kurtarıyor. Şuraya bir işaret aldım. Buraya da bir işaret aldım. Hiç yolu kaçırmıyorum. Sonra bir de buraya da işaret alayım. Hatta bir tane daha verebilirsin. Şurayı da aldım. Şöyle devam ediyor. Evet. Bu açık mantık. Bir de biz normalde şimdi eğitim olduğu için böyle açtım bunu. Normalde ben bunu katlıyorum. Tek seferde bitiriyorum. Ama bu eğitim olduğu için şimdi ben size bunu anlatıyorum. Burada şu anda da etek boyumuz var. Etek boyu. Şurası. Kaç santim bırakıyor sana? Onu bilmen gerekiyor. Burası kaç geliyor? 127. Bomba. Bravo. 127. Demek ki ben benim böyle açtığım zaman tabii peki sonradan bu astar olduğu için bazen kısa da kısa olması da sorun yapmıyor. Şimdi ben şurada 127 geldi. Şimdi bir de burası içinde. Şimdi burası 127 gelirse biz tamam diyeceğiz. Gelmezse ki geldi. Tam 127 geldi. Gelmeseydi kumaşı o tarafa doğru kaydıracaktım. Kaydırdığım zaman da 127 değil 150'yi de bulurdum. Niye? Çünkü orası kumaşın boyu. Orada serbestiz. Tamam. Şu anda tamamsak aldım makasımı. Geldim şu anda burayı hemen çözüyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu tarlatanın üzerinde ben şöyle geçici olarak bir koyup göreceğim. Sonra geri katlayıp yerine koyacağım. Hadi buyurun. Gelin bakalım. Ne yaptık? Şöyle tarlatanın üzerinde göreceğiz. Evet, olacak mı olmayacak mı? Buna bakacağız. Al Ahmet. Şöyle tut bunu. Bele yerleştir. Tarlatanda nasıl duracak? Nasıl güzeliz ama. Değil mi? Ne kadar güzeliz. Evet, bu kadar güzeliz işte bakın. Her şey kusursuz. Her şey düzgün olacak. Şimdi şöyle bir tamam. Şöyle düzelt. Tamam. Şöyle bunun da dikildiğini düşünürsek arkadaşlar halledeceğiz her şeyi en güzel şekilde. Sizin için şimdi ben bunu alacağım, yukarıya koyacağım. Şöyle bu burada dursun. Arkayı da düzeltin. Tamam düşürme. Tamam. Evet. Sistemi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu anda burada gördüğünüz manzara tamamen mimari üzerine çıkmış bir şey. Şöyle yorum size kalmış. Tam anlamıyla zaten biz bunu şu anda uyguluyoruz ya. Online eğitim mi bu? Hayır, bir şeyler yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Hissediyoruz ya, evet ya. Bu böyle yapılabilir ya. Bu böyle tertip halinde yani her şey yapılabilir. Ne kaldı biliyor musunuz? Kumaşımızı telalayacağız. Kolumuzu hazırlayacağız. Her şey hazır bizi bekleyecek. Sonra yavaş yavaş toplamaya. Yani ne kadar çok kısa sürede toplanacak. İstediğimiz yere danteli koyacağız, istediğimiz yere şunu koyacağız, istediğimiz yere bunu koyacağız. Ve en güzel şekilde sizlerle beraber bunu başaracağız. Ne diyoruz? Hayallerimiz kadar büyüyüz. Düşündüğümüz, inandığımız kadar büyüyüz. Çünkü biz her şeyi yapabiliriz inşallah. Ve her şey gözümüzün önünde en iyisini yapabiliriz. Nasıl güzeliz ama. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir günde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buraya kadar her şeyi gördük. Detaylar, aşamalar sıfırdan başlanıp sona doğru nasıl gidiliyor hepsini beraberce yaşadık. Bu süreçte malzeme ihtiyaçlarınız olursa kumaş olur, saten olur, dantel olur, tüm ihtiyaçlarınız, aksesuar olur, kılçık olur, kılçık tabancası olur, ne istiyorsanız tüm ihtiyaçlarınızın hepsini www.bayarslan.com'dan alabilirsiniz. Ve isterseniz mobil uygulamayı da cebinize indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.